Kel Aliço, 1844 yılında Bulgaristan'ın Plevne iline bağlı Kojanare köyünde doğmuştur. Güreşe küçük yaşta Deli Orman'da başlamıştır. 1 metre 90 santim boyunda, 120-130 kilo ağırlığında, kolları kalın, göğsü geniş, heybetli bir pehlivan olan Aliço, elense ve tırpanlarıyla ün salmıştır. Saçsız olduğundan dolayı Kel Aliço, güreş tekniğinden dolayı Gaddar Ali lakabıyla anılmaktadır. Kardeşi Kara İbo ile beraber 93 Harbi sonunda Türkiye'ye göç etmiş ve Kırkpınar'a katılarak Sarayçı Meydanı'nda büyük güreşler yapmıştır. 1864 yılında Kırkpınar'da güreşirken Sultan Abdülaziz'in ilgisini çekerek saraya alınmıştır. Huzur güreşlerine katılmış, huzur güreşlerinde Sultan Abdülaziz'in başpehlivanlarından Makarnacı Hüseyin ve Arnavutoğlu Ali ile güreşmiştir. Kel Aliço saray başpehlivanı olarak güreş tutkunu padişaha pehlivanlık öğretmiştir. Rivayet odur ki, bir güreş talimi sırasında Kel Aliço, Sultan Abdülaziz'i kündeye getirir ancak hareketini tamamlamaz. Bunun üzerine sultan kündeyi neden atmadığını sorar. Aliço, sizin karşınızda nice düveller var, onlar atamıyor da ben nasıl atayım, cevabını vermiştir. Bu cevaptan hoşnut kalan Sultan Abdülaziz, Aliço'yu 15 altınla ödüllendirmiştir. Aliço, 30 Mayıs 1876 tarihinde tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in ölümünün ardından saraydan ayrılarak Malkara'nın köylerine yerleşmiştir. Kel Aliço, Kırkpınar'da 27 yıl üst üste başpehlivanlığı kazanan tek güreşçidir. Aliço, 1884 yılına kadar başpehlivanlık unvanını kimseye kaptırmamıştır. Aliço, Kırkpınar'da 18 yıl başpehlivanlığı olan Adalı Halil'in de ustasıdır. Aliço bir rivayete göre 56, diğer rivayete göre 70 yaşındayken kendisinden 25 yaş küçük olan çırağı Adalı Halil'i, Gelibolu'da bir düğün güreşinde yarım saat içinde yenmiştir. Kel Aliço'nun en ilginç güreş hikayesi, Koca Yusuf ile yaptığı Kırkpınar müsabakasıdır. Kel Aliço ile Koca Yusuf'un Kırkpınar güreşinin 6 saati aşması üzerine cazgır ve hakemler araya girerek, beraberlik teklifinde bulunurlar. Aliço teklifi kabul etmeyerek şunları söyler. Bunun burasına er meydanı derler. Güneş batana dek devam eder. Hem bu kızanda beni yenecekse yener. Bu sözlerden çok etkilenen Koca Yusuf, Aliço'nun elini öptükten sonra, "Ustam sen böyle dedin vücudumda derman kalmadı. Getir elini sırtımı yere vur," der. Bu cevap üzerine Aliço, Koca Yusuf'un elini havaya kaldırır ve onu 1885 yılının Kırkpınar başpehlivanı ilan eder. Yaşlılık günlerini Malkara'nın köylerinde bekçilik yaparak geçiren Aliço, 1922 yılında tifo hastalığı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetmiştir. Mezarı İpsala'nın Aliço Pehlivan köyündedir. Köyde Aliço Pehlivan İlköğretim Okulu adıyla bir okul bulunmaktadır. Gerek güreş meydanlarında gerek özel yaşantısında mertliğin, doğru sözlülüğün, cesaretin ve yiğitliğin bütün özelliklerini taşımasından dolayı efsaneleşen Kel Aliço'nun anısını yaşatmak için Kırkpınar Sarayçı ve yaşadığı köy meydanına heykelleri yapılmıştır. Kel Aliço sadece döneminin değil, Türk güreş tarihinin en büyük pehlivanlarından biri olarak kabul edilmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.